Hiç rüyanda tanımadığın bir yerde yürürken burası bana tanıdık geliyor dediğin oldu mu? Hani daha önce hiç gitmedin ama bir şekilde her köşesini biliyorsun gibi. Bak, belki bu sadece bir rüya değildir. Belki de sen başka bir yerdeydin. Rüyalar bazen öylesine görüntüler gibi görünür. Ama ya değilse, ya o an gerçekten başka bir boyuta geçiyorsan? Zamanın rüyalarda neden tuhaf aktığını hiç düşündün mü? Saniyeler sürüyor gibi ama içinde yıllar geçiyor gibi hissediyorsun. İşte bu videoda seninle tam da bu gizemi konuşacağız. Rüyaların içinde gizlenen o başka boyutu. Hazırsan beraber dalalım o kapının ötesine. Biliyor musun? Bazen rüyaların içinde kendime şöyle diyorum. Burada daha önce de bulunmuştum. Ama uyandığımda o yer dünyada yok. Bu sana da oluyorsa? Belki de sadece hayal gücün değildir. Belki bilinçaltın değil de bilincinin başka bir boyuttaki yankısıdır. Dördüncü boyut dediğimiz şey, zamanın düz bir çizgi gibi akmadığı, geçmişin, şimdinin ve geleceğin bir arada olduğu bir yer olabilir. Ve rüyalar, işte o boyuta açılan kısa bir pencere gibi. Orada bazen geçmişini görürsün, bazen geleceğini hissedersin. Belki de bu yüzden bazı rüyalar bir uyarı gibidir ya da bir hatırlatma. Belki de ruhumuzun asıl evi orasıdır, kim bilir. Şimdi şöyle düşün, bir çizgi düşün. Başı ve sonu belli, bu bizim zaman dediğimiz şey. Doğarız, büyürüz, yaşarız ve ölürüz. Ama ya o çizgiyi sadece biz böyle algılıyorsak? Ya zaman aslında bir çemberse ya da bir küreyse, dördüncü boyut tam da burada devreye giriyor. Zamanın sabit bir çizgi olmadığını, her anın aslında aynı anda var olduğunu savunuyor bazı teoriler. Yani sen şu an bu videoyu izlerken, aynı anda çocukken oyun oynuyor da olabilirsin. Ya da gelecekte bir gün bu anı hatırlayan halinle aynı zamanda yaşıyorsundur. Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama bilim bu fikri artık masaya yatırıyor. Bir şey daha sorayım sana. Hiç zamanın durduğunu hissettin mi? Mesela bir tehlike anında sanki saniyeler uzar da uzar. Ya da çok sevdiğin biriyle birlikteyken zaman sanki uçar. Bilim buna zaman algısı diyor. Ama ya bu algı aslında gerçeğin ta kendisi ise belki de bilinç seviyemiz yükseldikçe zamanla olan bağımız değişiyor. Dördüncü boyut sadece fiziksel değil, ruhsal da olabilir. Bu yüzden bazı anlar bize geçmişten ya da gelecektenmiş gibi gelir. İşte bu yüzden bazı insanlar dejavu yaşar. Belki de orada başka bir zaman diliminde sen zaten o anı çoktan yaşadın. Şimdi sadece hatırlıyorsun. Peki ya rüyalar? Rüyada zaman başka akar değil mi? Bazen 5 dakikada koca bir hayat yaşarsın. Bazen de uyanır, bu neydi şimdi dersin. Rüya gören bilinç belki de dördüncü boyutla temas kuran halimizdir. Bilim insanları rüyada beynin farklı dalga boylarında çalıştığını söylüyor. Özellikle lucid dream denilen berrak rüyalarda farkında olduğumuz halde rüya görmeye devam ederiz. Bu başka bir zaman algısına geçmek değilse nedir? Bazı metafizikçiler rüya sırasında ruhun bedeni terk ettiğini, farklı boyutlarda dolaştığını savunur. Bilim hala bunu tam olarak çözemedi ama hepimiz biliyoruz ki rüyalar sadece rüya değil, belki de dördüncü boyuta açılan kapının ta kendisi. Şimdi sana biraz daha kafa karıştırıcı bir şey soracağım. Ya sen şu an başka bir versiyonunla aynı anda yaşıyorsan, aynı dünyada değil, başka bir gerçeklikte, hani bazen şu kararı verseydim hayatım tamamen değişirdi dersin ya, belki de o kararı veren halin şu an başka bir boyutta o hayatı yaşıyor. Kuantum fiziğinde buna paralel evrenler deniyor. Her seçim bir ihtimali yaratıyor ve belki her ihtimal başka bir evrende gerçekleşiyor. Kulağa film senaryosu gibi geliyor, biliyorum. Ama kuantum düzeyde parçacıkların birden fazla yerde aynı anda olabildiği kanıtlandı. Peki ya biz de öyleysek? Belki dördüncü boyut, bu alternatif evrenlerin kesiştiği nokta.
Hayat bazen garip tesadüflerle dolu değil mi? Mesela birini düşünürsün ve o kişi seni arar ya da bir şeyi hissettiğinde gerçekten olur. Bunlar sadece şans mı yoksa daha fazlası mı? Bazıları bu olayların dördüncü boyutla bağlantılı olduğunu söylüyor. Zaman çizgisi dışından gelen küçük sinyaller gibi belki de gelecekteki sen şu anki haline bir şeyler fısıldıyor. Bir sezgi, bir önsezi, bilinç dışının zamanın ötesinden bilgi alması gibi. Bilim bunu tam olarak açıklayamıyor ama insanlık binlerce yıldır bu tür deneyimleri yaşıyor. Belki de ruhumuz üç boyutla sınırlı değil. Belki o yüzden bazı şeyleri bilmeden biliyoruz. Çünkü çok daha büyük bir sistemin parçasıyız. Hiç rüyanda bir yeri görüp sonra orayı gerçekten yaşamış gibi hissettin mi? Belki de çocukken hiç gitmediğin bir sokak ama sana tanıdık geliyor. Ya da daha garibi, uyandığında kendine ben bu rüyayı daha önce görmüştüm dediğin anlar, bunlar sadece tesadüf değil, bazı teoriler rüyaların aslında başka bir gerçekliğe açılan kapılar olduğunu söylüyor. Rüyada zaman yok. Bir saniyeye bir ömür sığabilir. İşte bu yüzden rüyalar dördüncü boyuta açılan en doğal pencere olabilir. Beynimiz uyurken frekans değiştiriyor. Belki de o anlarda başka boyutlarla kısa kısa bağlantılar kuruyoruz ve o bağlantıların izleri bilinçaltımızda saklanıyor. Şimdi hatırlayamıyoruz ama bir gün, belki bir rüyada her şeyi yeniden yaşayacağız. Peki ya, senin rüyan bir başkasının gerçeği ise, bazen aynı gece iki insan birbirinin rüyasında karşılaşırmış. Aynı mekan, aynı konuşma. Sabah uyanınca anlatıyorlar birbirlerine. Tesadüf mü bu? Yoksa biz uyurken o görünmeyen ağlarla birbirimize mi bağlanıyoruz? Carl Jung buna kolektif bilinç dışı derdi. Hepimizin bilmeden ortak bir hafızaya bağlı olduğunu savunuyordu. Belki rüyalar o ortak bellekteki not defterimizdir. Düşünsene, zamandan bağımsız, kimlikten özgür, herkesin erişebildiği bir bilinç denizi ve sen her gece oraya dalıyorsun. Ne gördüğünü hatırlamasan da hissettiğin bir şey var, değil mi? İşte o his başka bir boyuttan sana kalan parça olabilir. Rüya dediğin şey sadece senin gördüklerin değil aslında. Bir de rüyayı izleyen bir sen var. O garip olaylar olurken sen kendine soruyorsun. Bu gerçek mi? Neden burada hissediyorum kendimi? İşte bu farkındalık, işin sırrı burada. Çünkü o an artık sadece düşleyen değil, gözlemleyen oluyorsun. Lucid rüya dedikleri bu zaten. Uyuduğunu fark etmek ama uyanmamak. Bu, senin içindeki daha derin bir benin uyanışı. Belki o ben, fiziksel dünyaya değil, bir üst bilinç seviyesine ait ve rüyada uyanmak. Belki de bu boyutun ötesine geçmenin ilk adımı. Bu sadece senin zihnin değil, kolektif bir alan. Sanki herkesin rüyaları görünmeyen bir ağ ile birbirine bağlı. İşte tam orası, zamanın ve mekanın ötesi, ruhun özgür olduğu yer ve belki de gerçek benliğin orada uyanık. Şimdi gözlerini kapat ama bu kez gerçekten görmeye çalış. Bir kapı düşün. Rüyanın tam kalbinde duran bir geçit. Işık sızıyor kenarlarından. Bir adım atsan başka bir yerdesin. Burası ne dünya ne de sadece bir hayal. Sanki başka bir benliğin var orada seni bekleyen. Ve sen bu anı defalarca yaşadın aslında. Dejavu dediğimiz şey. Belki de o geçidin yankısı. Ruhun hatırlıyor ama zihnin unuttu. İşte rüyalar o yüzden bu kadar tanıdık. Çünkü ait olduğun yere kısa bir yolculuk bu. Eğer hala buradaysan, bu bir tesadüf değil, bu video sana hatırlatmak için geldi. Unuttuğun bir şeyi, belki bir rüyayı, belki de kim olduğunu, her şeyden öte sen bir yolcusun, zamanı aşan, boyutları geçen ve bu yolculuk yeni başlıyor. Eğer bir şey hissettiysen, bir görüntü sende kaldıysa, bir düşünce içini kıpırdattıysa, bu videoyu paylaş, başkaları da hatırlasın ve yorumlara yaz. Rüyanda en son ne gördün? Belki aynı yoldan geçiyoruzdur.